Vücudunuzdaki tek bir hücrenin içinde aynı anda onlarca görev yürütüldüğünü biliyor muydunuz? Enerji üretimi, madde taşınması, atık yönetimi, hepsi küçük yapılar tarafından kusursuzca kontrol ediliyor. Bugün hücrenin içindeki bu mini organları, yani organelleri keşfedeceğiz. Evet sevgili gençler, şimdi kitabımızın 122. sayfasında yer alan hücre modelinin oluşturulması performans görevi adlı etkinliği birlikte yapalım. Hadi bakalım, hazırsanız başlayalım. Bu performans görevinde öğrencilerden hücre alt birimlerini ve görevlerini ortaya koyacakları bir poster hazırlamaları beklenmektedir. Hücre modeli oluşturmaya yönelik performans göreviniz, öğretmeniniz tarafından bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilecektir. Bu forma, etkinliğin sonundaki kare kodu okutarak ya da kitabın sonunda verilen ekler bölümündeki Form 17'den ulaşabilirsiniz. Renkli kalemleri kullanarak, çizerek oluşturmak için ya da hücre yapısının ve organellerinin görsellerini kesip yapıştırarak ökaryot ve prokaryot hücre modelleri oluşturunuz. Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz. Hücre zarını temsil eden dış katmanı oluşturmak için beyaz bir kartonu kesiniz ve şekillendiriniz. Hücre zarını oluşturma. Uygulama. Beyaz kartonu keserek hücre zarını temsil edecek dış katmanı oluşturunuz. Oval veya dikdörtgene yakın bir şekil veriniz. Kenarları belirginleştiriniz. 2. Hücre içine organelleri temsil eden resimleri renkli kalemlerle çiziniz veya organellerin görsellerini kartonda uygun gördüğünüz alana yapıştırınız. Organellerin yerleştirilmesi. Uygulama, karton üzerine hücrenin hayati yapıları, çekirdek, mitokondri, ribozom ve benzeri renkli kalemlerle çizilir veya önceden hazırlanmış görseller uygun yerlere yapıştırılır. Aşağıdaki organelleri hücre içerisine dengeli şekilde yerleştiriniz. 3. Hücreye çizdiğiniz veya yapıştırdığınız bütün bileşenlerin adlarını ve işlevlerini açıklayan kartlar oluşturunuz. Tek katlı ya da çift katlı zara sahip organellerin kart rengini farklı seçiniz. Bilgi kartlarının hazırlanması. Uygulama. Her organel için adını ve görevini içeren küçük kartlar hazırlanır. Zara sahip olma durumuna göre renk ayrımı yapılır. Yeşil kartlar zarsız, ribozom, protein sentezi yapar, sentrozom. Mavi kartlar tek zarlı, lizozom, hücre içi sindirim yapar, madde taşır, Golgi, salgı paketler, koful, madde depolar, bitki hücresinde su dengesini sağlar, peroksizom, toksik maddeleri etkisiz hale getirir. Kırmızı kartlar, çift zarlı, mitokondri, ATP üretir, çekirdek, yönetim merkezi, plastitler, bitki hücrelerinde. 4. Salgılanacak bir proteinin sentezlenmesi ve hücre dışına gönderilmesi sürecinde hangi hücresel yapı ve organellerin sırayla görev alacağını modelleriniz üzerinde çizim veya oklar yardımıyla gösteriniz. Protein sentezi ve salgı süreci, bütüncül ilişki. Uygulama. Hücre dışına gönderilecek bir proteinin izlediği yol oklar yardımıyla poster üzerinde gösterilir. Çekirdek, bilgi verilir. Ribozom, protein sentezlenir. Granüllü protein taşınır ve işlenir. Golgi aygıtı, protein paketlenir ve salgı kofuluna aktarılır. Hücre zarı, protein hücre dışına salgılanır. 5. Hücre modelinizi tamamladıktan sonra modelde kullandığınız hücresel bileşenleri, bu bileşenler arasındaki yapısal ve fonksiyonel ilişkileri gösteriniz. Yapısal ve fonksiyonel ilişkilerin gösterilmesi. Uygulama. Modelin altına veya yanına organellerin bir fabrika gibi nasıl beraber çalıştığına dair notlar eklenir. Örnek, mitokondrinin ürettiği enerji, ATP, ribozomun protein sentezlemesi için kullanılır gibi fonksiyonel bağlar açıklanır. 6. Oluşturduğunuz posteri ve hücre modelini sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Hazırlanan bu görsel poster sınıfa getirilerek
proteinin sentezlenme süreci ve organellerin görevleri arkadaşlara anlatılır. Evet sevgili gençler, şimdi konu anlatımına geçelim. Lütfen dikkatli dinleyiniz ve önemli noktaları not alınız. Prokaryot ve ökaryot hücre yapısı. Canlıları oluşturan hücreler işlevsel olarak benzerlik gösterse de yapısal bazı farklılıklara sahiptir. Bilim insanları yapısal iki farklı hücre tipi belirlemiş. Bunlara prokaryot ve ökaryot hücre adını vermiştir. Bakteri ve arke domainlerindeki organizmalar prokaryotik hücre yapısına sahip, hepsi tek hücreli organizmalardır. Protistler, mantarlar, bitkiler, hayvanlarsa ökaryotik hücre veya hücrelerden oluşan organizmalardır. Prokaryot ve ökaryot hücreler bazı temel ortak özelliklere sahiptir. Örneğin bütün hücreler, hücre zarı, plazma zarı denen seçici geçirgen bir bariyerle çevrilidir. Hücre zarı, içinde hücre alt bileşenlerinin yer aldığı sitoplazma adı verilen yarı akışkan bir maddeyi çevreler. Yapısında genetik bilginin kodlu olduğu DNA'yı taşıyan kromozomlar ve genlerin verdiği talimatlara uygun olarak protein sentezleyen ribozomlar da hemen hemen bütün hücrelerde bulunur. Prokaryot ve ökaryot hücreler arasındaki en temel farklılıklardan biri DNA'nın hücre içindeki konumudur. Ökaryot hücredeki DNA'nın çoğu çift katlı zarla çevrili bir organel olan çekirdeğin içindedir. Prokaryotlardaysa sitoplazmanın daha yoğun bir bölgesi olan ve nükleoid adı verilen bölgede yoğunlaşmıştır. Genetik materyal açısından karşılaştırıldığında, ökaryotlarda çok sayıda iplik şeklinde doğrusal DNA bulunur. Ancak prokaryotlar halkasal DNA molekülü içerir. Ökaryot hücrelerde mitokondri, endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, lizozom, peroksizom gibi zarla çevrili organeller vardır. Fakat prokaryot hücrelerde zarla çevrili organel yoktur. Hücre boyutları açısından genel olarak ökaryot hücreler, prokaryot hücrelerden daha büyüktür. Evet gençler, hücrelerin yapısal bileşenleri nelerdir? Birlikte göz atalım. Ökaryotik bir hücrenin yapısal bileşenleri arasında hücresel yapılar, hücre zarı, sitoplazma, organeller ve çekirdek bulunur. Bu bileşenler, hücrelerin yaşamsal faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve hücresel homeostazinin, yani iç dengenin sağlanması için gereklidir. Hücrenin çeşidine ve görevine göre bu yapılarda değişiklikler görülebilir. Hücre zarı. Hücrenin dış sınırını oluşturan seçici geçirgen bir yapıdır. Besinlerin, oksijen ve karbondioksit gibi gazların, hücresel atıkların geçişine hücrenin gereksinimlerine göre izin verir. Birçok arkede, alglerde, yani bazı protistlerde, bitkilerde, mantarlarda ve bakterilerde hücre zarının dış kısmında hücre duvarı adı verilen bir yapı daha bulunur. Hücre zarının yapısı, akıcı mozaik zar modeliyle açıklanır. Bu modele göre zarın yapısında çift katman halinde dizilmiş fosfolipitler, bunların arasında kolesterol molekülleri, hayvan hücrelerinde ve proteinler bulunur. Bu yapıda fosfolipitler ve proteinler hareket edebildiğinden hücre zarı akışkan bir görünüme sahiptir. Ayrıca fosfolipitlerin arasında bulunan proteinler de büyütme gücü yüksek mikroskop ile bakıldığında hücre zarına mozaik görünümü vermektedir. Sıvı mozaik modelinin adı buradan gelmektedir. Hücre zarının yapısında bulunan proteinlerin hücrelerin haberleşmesi, birbirine tutunması, birbirini tanıması ve madde geçişlerinin sağlanması gibi pek çok işlevi bulunur. Hayvan hücre zarındaki proteinlere ve lipidlere bağlı karbonhidrat molekülleri, hücrelerin birbirini tanımasında ve hücrelere özgürlük kazandırılmasında görevlidir. Hücre zarının yapısında bulunan kolesterol molekülleri ise zarın akışkanlığını düzenler. Kolesterol miktarı yükseldiğinde akışkanlık azalır. Sitoplazma. Lütfen dikkat. Sitoplazma, hücre zarının çevrelediği sıvı ortamdır. Su, iyonlar, küçük moleküller ve makromoleküllerden oluşur. Jel görünümlü olan sitoplazma, hücre içindeki kimyasal reaksiyonların ve hücrenin yaşamsal aktivitelerinin çoğunun gerçekleştiği bölgedir.
Yapısındaki iskelet proteinleri sayesinde hücrenin 3 boyutlu yapısını korur. Hücre içinde madde taşınımına imkan sağlar ve hücresel yapıların hücre içindeki konumunu sabitler. Ribozom. Ribozomlar, RNA ve protein içerikli iki alt birimden oluşan, protein sentezinin gerçekleştirilmesinde ve hücredeki genetik bilginin proteinlere çevrilmesinde görevli hücre birimleridir. Ribozomlar, zarla çevrili olmadıkları için organel olarak değerlendirilmez. Hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde bulunan ribozom, ökaryot hücrelerde sitoplazmada serbest olarak veya endoplazmik retikulum adı verilen hücresel yapının üzerinde, çekirdek zarının dış yüzeyinde, mitokondri ve kloroplastın içinde bulunur. Ribozomlar, biri küçük, diğeri büyük iki alt birimden oluşur. Ribozomun yapısında bulunan proteinler, onun bütünlüğünü sağlayarak protein sentezi sürecindeki fonksiyonlarını düzenler. Protein sentezi sırasında iki alt birim bir araya gelir ve işlevsel ribozomu oluşturur. Yüksek hızlarda protein sentezleyen ya da protein salgılamak için özelleşen hücrelerde çok miktarda ribozom görülür. Örneğin sindirim enzimlerinin çoğunu sentezleyen insan pankreas hücreleri birkaç milyon ribozom taşır. Sentrozom. Sentrozomlar, hayvan hücrelerinde mikrotübül adı verilen boru benzeri proteinlerin ve onu çevreleyen yoğun kimyasal ortamın oluşturduğu çapraz iki boru parçacığı görünümlü hücresel yapılardır. Hayvan hücrelerindeki mikrotübülün üretim merkezidir. Mikrotübüller, hücrenin iskeletini oluşturan ve hücre içinde madde taşınmasında görev alan yapısal proteinlerdir. Sentrozom içerisinde boru şeklindeki her bir alt birim sentriol olarak adlandırılır. Sentrozomlar tarafından üretilen mikrotübül yapıdaki iplikçikler, hücre bölünmesinde kromozomların ayrılması sürecinde ve hücrelerden uzanan sil ve kamçı gibi sitoplazmik çıkıntıların oluşturulmasında görev alır. Organeller. Ökaryotik hücreler, dış yüzeyindeki hücre zarına ek olarak, hücre içini alt birimlere ayıran geniş ve karmaşık zar sistemlerine sahiptir. Bir evin odalara ayrılması gibi, hücreyi alt birimlere ayıran bu zarlar sayesinde, hücre içinde özgül metabolik olaylar için farklı koşullara sahip ortamlar oluşturulur. Hücreyi alt birimlere ayıran bu zarlarla, aynı hücre içinde birbirlerinden farklı koşullara ihtiyaç duyan metabolik olaylar eş zamanlı gerçekleşir. Ökaryotik hücrelerde, hücre çekirdeği, endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, mitokondri, kloroplast, lizozom, peroksizom gibi organeller bulunur. Çekirdek. Çekirdek, ökaryotik hücrelerde genetik materyali, DNA'yı çevreleyen ve büyüme, farklılaşma, bölünme, üreme gibi hücre aktivitelerini düzenleyen zarla kaplı özelleşmiş hücre organelidir. Prokaryotik hücrelerde çekirdek bulunmaz. Hücre çekirdeği, çekirdek zarfı, çekirdek sıvısı, nükleoplazma ve çekirdekçik adı verilen yapılardan oluşur. Kromatin adı verilen DNA iplikçiklerini içerir. Ökaryotik hücrelerde DNA, çekirdek içerisinde kromatin, yani DNA ipliği şeklinde organize olur. Kromatinlerin içinde bulunduğu sıvı ortama nükleoplazma, kromatinleri çevreleyen çift katlı zar yapısına ise çekirdek zarfı adı verilir. Sitoplazma ve çekirdek arasında iki yönlü madde alışverişi yapılır. Bu madde geçişi çekirdek zarfı üzerinde bulunan ve nükleer por adı verilen özelleşmiş geçitlerle sağlanır. Sitoplazmada sentezlenmiş proteinler, DNA ve RNA sentezinde görevli enzimler ve küçük iyonlar. Bu porlar aracılığıyla çekirdeğin içine geçerken, çekirdekte sentezlenen bazı RNA molekülleri de sitoplazmaya geçer. Çekirdek içerisinde oldukça yoğun bir yapıda olan ve ribozom yapım merkezi olarak adlandırılan çekirdekçik bölümü bulunur. Endoplazmik retikulum, ER, biyolojik zarlardan oluşan ve hücre içinde protein sentezinden atık maddelerin uzaklaştırılmasına kadar çeşitli işlevlere sahip bir yapıdır. Labirent görünümlü ER,
Ökaryotik hücrede toplam zarların yarısından fazlasını içerir ve zarsı ağ yapıdaki kanallardan oluşur. ER, çekirdek zarfıyla bağlantılıdır ve bu iki yapı arasında madde alışverişi kolaylıkla gerçekleşir. Birbirleriyle bağlantılı olmasına rağmen yapı ve işlev açısından farklı iki ER çeşidi mevcuttur. Bunlardan birincisi dış yüzeyinde ribozomlar bulunduran granüllü yani tanecikli ER'dir. GR. Organellerin yapısına katılacak proteinler ile hücrenin dışına salgılanacak proteinler GR üzerindeki ribozomlar tarafından ER içerisine doğru sentezlenir. GR, salgı proteinleri yapmasının yanında hücrenin zar fabrikası olarak da görev yapar. Hücre zarı ve organeller, ER'den ayrılan ve bu yapılara entegre olan veziküller aracılığıyla büyür. Üzerinde ribozom bulundurmayan düz endoplazmik retikulum, DER ise, lipidlerin ve yağ yapılı hormonların üretilmesi, ilaç ve toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, detoksifikasyonu, kalsiyum iyonlarının depolanması gibi işlevleri yürütür. Peki bu vezikül nedir? Vezikül, hücre içinde madde aktarımı yapan, hücre ürünlerini sindiren ve boşaltan biyolojik zar yapılı keseciklerdir. Golgi aygıtı. Ökaryot hücrelerde ER'de üretilen proteinlerin, lipidlerin ve diğer hücresel maddelerin işlenmesi, depolanması, dağıtılması gibi önemli görevleri yerine getirir. Hücre içinde sentezlenen proteinlerin doğru şekillerde katlanmasını ve işlenmesini sağlar. Ayrıca işlenmiş proteinleri ve lipidleri hücre içinde hedef bölgelere taşıyan özelleştirilmiş vezikülleri oluşturur. Üretilen maddelerin hücre dışına taşınmasını da gerçekleştirir. Bu sebeple salgı için özelleşmiş hücrelerde bol miktarda Golgi aygıtı bulunur. Lizozomlar. Lizozomlar, hücre içi sindirimin gerçekleşmesi için gereken enzimleri içeren zarla çevrili keseciklerdir. Hücre içindeki yabancı partikülleri, yaşlı organelleri ve hücresel atıkları sindirerek hücrenin sağlığını korur. Sindirilen partiküllerden elde edilen moleküller, hücrenin ihtiyaç duyduğu yeni malzemelerin sentezinde kullanılır. Gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde lizozom bulunmaz. Lizozomlar, programlanmış hücre ölümü yani apoptoz sürecinde hücrenin kendi kendini parçalamasına yardımcı olur. Bu süreç, hücrelerin normal gelişimi ve doku yenilenmesi için önemlidir. Bu süreçte yaşlı hücreler lizozomların yardımıyla parçalanır ve yeni hücrelerin oluşturulmasıyla dokunun kendini yenilemesi sağlanır. Ayrıca zararlı bakteri ve virüsleri parçalayarak hücreyi enfeksiyonlara karşı korur. Peroksizom. Peroksizomlar, ökaryot yapılı hemen hemen bütün hücrelerde bulunan tek katlı zar yapısına sahip bir organeldir. Parçalanması zor bazı yağ asitlerinin ve amino asitlerin oksidasyonunda görev alır. Bu süreçlerde oldukça zararlı bir kimyasal olan hidrojen peroksit oluşur. Peroksizom, içerdiği katalaz enzimi sayesinde hidrojen peroksiti su ve oksijene dönüştürerek etkisiz hale getirir. Bitki hücrelerinde bulunan peroksizomlar, yağ asitlerinin karbonhidratlara dönüşümünde görevli önemli enzimleri bulundurur. Hayvanlarda yağları karbonhidratlara dönüştüren enzimler bulunmaz. Kofullar. Kofullar, ER ve Golgi aygıtından üretilen ve hücre içinde çeşitli maddelerin depolanması, taşınması, düzenlenmesi gibi işlevleri olan keselerdir. Bitki hücrelerinde genellikle büyük ve merkezi bir koful bulunur, ancak hayvan hücrelerinde daha küçük ve çok sayıda koful olabilir. Kofulların farklı hücrelerde farklı görevleri bulunur. Hücreler, küçük mikroorganizmaları ve besin partiküllerini hücre içine alarak besin kofulu oluşturabilir. Besin kofulu, ardından lizozom ile birleşerek sindirim kofulu adı verilen bir yapıya dönüşür ve besinlerin sindirimi burada gerçekleşir. Tatlı sularda yaşayan protistlerin çoğu, fazla suyu hücre dışına pompalayan kontraktil kofullar taşır. Ergin hücrelerde kofullar, bazen besinlerin uzun süre depolanması için bütün sitoplazmayı kaplayacak şekilde genişler. Golgi aygıtında üretilen salgılar ile
Metabolizma atıklarının hücre dışına verilmesini sağlayan kofullar, salgı kofulu olarak adlandırılır. Birçok canlıda üretilen sindirim enzimleri, salgı kofulları oluşturularak egzositozla hücre dışına verilir. Mitokondri. Mitokondri, hücrelerde enerji üretiminden sorumlu ve metabolizmanın merkezi kabul edilen organeldir. Yapısında dış zar, iç zar, zarlar arası boşluk ve matriks bulunur. Dış zar oldukça geçirgen bir yapıya sahiptir. Hücre dışı ortam ile iç zar arasındaki madde geçişini düzenler. Geçirgenliği oldukça düşük olan iç zar ise kıvrımlar yaparak yüzey alanını artırır. Kıvrımlı bu yapı krista olarak adlandırılır. İç zarda elektron taşıma zinciri ve ATP sentezleyen proteinler bulunur. İç ve dış zar arasındaki boşluk ATP sentezinde oldukça önemlidir. Matriks ise DNA, RNA, ribozomlar, enzimler içeren ve enerji metabolizmasında önemli süreçlerin gerçekleştiği alandır. Mitokondrinin ana görevi ATP üretmektir. Programlı hücre ölümü, apoptoz, sürecinin başlatılmasında, hücre içi kalsiyum seviyesinin düzenlenmesinde ve ısı üretiminde de rol oynar. Kendi genetik materyallerine, halkasal DNA, sahiptir ve ihtiyaç duyduğu proteinlerin bazılarını ribozomları aracılığı ile sentezler. Prokaryotlar, zarlı organel bulundurmadığı için mitokondrinin işlevleri hücre zarındaki kıvrımlarında gerçekleşir. Plastitler. Plastitler, anabolik yani yapım işlevler için özelleşmiş çift katlı zara sahip organellerdir. Bitki hücrelerinde ve bazı alglerde bulunur. Plastitler, besin üretilmesinde ve depolanmasında, çevresel koşullara uyum sağlanmasında, tozlaşma gibi olaylarda etkilidir. Bitki hücrelerinde öncü plastitlerden gelişen kloroplast, kromoplast, lökoplast adında 3 tip plastit görülür ve gerekli koşullar altında birbirine dönüşür. Kloroplastlar. Bazı protistlerde, örneğin alglerde ve bitkilerde, tam parazitler hariç, çift katlı zarla çevrili organellerdir. Klorofil adı verilen pigmentleri içerir ve bu pigmentler bitkilere yeşil renk verir. Kloroplastlar, biyokimyasal bir süreç olan fotosentezle güneş enerjisini kullanarak glikoz sentezi yapar. Kloroplastın içini dolduran sıvıya stroma denir. Kloroplastların iç kısmında tilakoid adı verilen ince, yassı ve tabak benzeri bir zar sistemi vardır. Tilakoidlerin üzerinde ışık enerjisini soğuran pigmentler yer alır. Kloroplast içinde bazı bölgelerde tilakoidlerin sütunlar halinde üst üste dizilmesiyle granum denen yapılar oluşur. Granumlar ara lameller ile birbirlerine bağlıdır. Granumlardan oluşan bütün yapı grana diye adlandırılır. Tilakoid zarında ve stromada gerçekleşen süreçlerde karbondioksit ve su kullanılarak glikoz ve oksijen üretimi gerçekleşir. Kloroplastlar da mitokondriler gibi kendi DNA, RNA ve ribozomlarına sahiptir. Kromoplastlar. Bitki hücrelerinde yüksek miktarda ksantofil, beta-karoten, lutein, likopen gibi karotenoid pigmentleri içeren plastit türüdür. Bulundukları yapının kırmızı, sarı ve turuncu görünmesini sağlar. Örneğin olgun bir domatesin kırmızı rengi içerdiği likopen pigmentinden kaynaklanır. Havucun turuncu rengini veren pigment beta-karotendir. Sarı renkli meyveler ksantofil içerir. Farklı dalga boylarındaki ışık bu pigmentler sayesinde fotosentez sürecinde kullanılır. Kromoplastların oluşturduğu renkli yapılar, meyve, çiçek, yaprak ve benzeri, bitkinin üremesi için gerekli tozlaşma olasılığını artırır. Ayrıca antioksidan özelliğiyle hücreleri korur. Lökoplast. Lökoplastlar, bitki hücrelerinde depo olarak kullanılan plastit türleridir. Pigment içermedikleri için genellikle renksizdir. Bitkilerde yağ, nişasta, protein gibi maddelerin depolanması için kullanılır. Bitkilerin enerji ve besin maddelerini depolayarak ihtiyaç duydukları zamanlarda bunları kullanmalarını sağlar.
Bugün gördük ki organeller hücre içinde birbirinden bağımsız değil, tam bir uyum içinde çalışan bir sistem oluşturur. Peki bu sistemin içine maddeler nasıl girer, nasıl çıkar ve hücre bu süreci nasıl kontrol eder? Bir sonraki derste hücre zarından madde geçişlerini inceleyerek bu kontrol mekanizmasını çözmeye başlayacağız. Katılımınız için teşekkür ederim. Biotcast